Ders 1. Gezi planlama. Hey Anna, yaklaşan seyahatim için bazı tavsiyelere ihtiyacım olabilir. Merhaba John. Elbette. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Ne konusunda yardıma ihtiyacın var? Hangi yerleri ziyaret edeceğime karar vermeye çalışıyorum. Herhangi bir öneri var mı? İlgi alanlarınıza bağlı. Macera mı yoksa rahatlama mı arıyorsunuz? Her ikisinden de biraz ideal olurdu. Keşfetmek istiyorum ama aynı zamanda gevşemek istiyorum. Bir kıyı destinasyonuna ne dersiniz? Hem plajın hem de aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz. Kulağa mükemmel geliyor. Tavsiye ettiğiniz belirli yerler var mı? İtalya'daki Amalfi sahili hakkında harika şeyler duydum. Kulağa çok güzel geliyor. Bu konuda özel olan nedir? Muhteşem manzaralar, lezzetli yemekler ve büyüleyici köyler unutulmaz. İtalyan mutfağını seviyorum. Duyular için bir şölen olurdu. Kesinlikle. Artı, sahil şeridi çok sayıda yürüyüş fırsatı sunar. Yürüyüş ve iyi yemek, beni de sayın. Planlamaya başlayacağım. Ders 2. Ayın evreleri. Hey Anna, ayın tüm evrelerinden geçmesinin yaklaşık 28 gün sürdüğünü biliyor muydunuz? Merhaba John. Evet, ayın bu kadar düzenli değişmesi büyüleyici. Doğru mu? Her aşamanın kendine özgü güzelliği ve önemi vardır. Kesinlikle. Ayın favori bir evresiniz var mı? Dolunay'ı seviyorum. Gece gökyüzünde çok parlak ve büyülü görünüyor. Dolunay çarpıcı. Hilal ayının tadını çıkarıyorum. Gizemli hissettiriyor. Bu doğru. Hilal, hassas bir çekiciliğe sahiptir. Ve gelgitleri ve hatta insan davranışını nasıl etkilediği ilginç. Kesinlikle. Ay'daki değişikliklerin dünya üzerinde önemli etkileri olabilir. Her şeyin doğada ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösterir. Kesinlikle. Hepsini takdir etmek için bir ara yıldızlara bakmalıyız. Ders 3. Rahat konforlar. Hey Anna, kanepe için kaç yastık harika olur sence? Merhaba John. 3 yastık gibi rahatlık için mükemmel olurdu. Pekala. Bu akşam onları evine getireceğim. Teşekkürler. Film geceleri için rahat bir düzene sahip olmayı seviyorum. Ben de. O rahat gecelerde izlemek için en sevdiğin film nedir? Klasik komedilerden gerçekten hoşlanıyorum. Beni her zaman güldürüyorlar. Klasik komediler en iyisidir. En sevdiğin biri var mı? Some Like It Hot seviyorum. Çok eğlenceli bir film. Harika seçim. Mizahı ve performansları takdir ediyorum. Kesinlikle. Artı, zamansız bir çekiciliği var. Katılıyorum. Yakında bir film maratonu planlamalıyız. Ders 4. Yürüyüş planları. Hey Anna, bu hafta sonu için yürüyüşe karar verdin mi?
Merhaba John. Evet. Yürüyüş Crestview Trail'de olacak. Kulağa heyecan verici geliyor. Zorluk seviyesi nedir? Orta zorlukta bir yol. Bu yüzden çoğu insan için uygun olduğunu söyleyebilirim. Mükemmel. Çok yorucu olmadan iyi bir meydan okumadan zevk alıyorum. Burada da aynı. Artı. Tepedeki manzaraların nefes kesici olması gerekiyor. Bekleyemem. Piknik hazırlamamız gerektiğini düşünüyor musun? Kesinlikle. Piknik, manzaranın tadını çıkarmak için harika bir yol olacaktır. Getirmek istediğiniz özel atıştırmalıklar var mı? Sandviç ve biraz meyve düşünüyorum. Peki ya sen? Tatlı bir ikram için iz karışımı ve biraz kurabiye getireceğim. Ders 5. Ada maceraları. Hey Anna, kulağa harika geliyor. Şimdiye kadar hangi adalara baktınız? Merhaba John. Hawaii ve Karayipler'deki seçenekleri araştırıyorum. İkisi de çarpıcı. Aklınızda favori bir ada var mı? Maui'ye doğru eğiliyorum. Plajların inanılmaz olduğunu duydum. Maui çok güzel. Orada manzara ve aktiviteler harika. Evet. Ayrıca berrak sularda şnorkelli yüzme fikrini de seviyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Deniz yaşamını keşfetmekten zevk alıyorum. Başka ada gözünüze çarptı mı? Saint Lucia'yı da merak ediyorum. Dağlar ve plajlar çarpıcı görünüyor. Saint Lucia çok güzel. Yerel kültürü incelediniz mi? Birazcık. Yemeğin lezzetli ve lezzet dolu olduğunu okudum. Bu bir bonus. Seyahat ederken yerel mutfağı deneyimlemek her zaman harikadır. Ders 6. Yeni arkadaş tanıtımları. Hey Anna, son zamanlarda yeni biriyle tanıştığını duydum. Bu nasıl gidiyor? Merhaba John. Gerçekten iyi gidiyor. Yeni bir arkadaş edindim ve ondan çok hoşlanıyorum. Bu harika. O nasıl biri? Süper arkadaş canlısı ve harika bir mizah anlayışı var. Hemen başlattık. Kulağa umut verici geliyor. İkiniz de birlikte ne yapmaktan zevk alıyorsunuz? Yeni kafeleri keşfetmeyi ve farklı tatlılar denemeyi seviyoruz. Bu bizim küçük maceramız oldu. Tatlı maceraları kulağa lezzetli geliyor. Şimdiye kadar denediğiniz en iyi tatlı nedir? Harika bir çikolatalı lav keki bulduk. Zengin ve yapışkandı. Çok hoşgörülü. İyiyim. Bunu denemeliyim. Ona benden bahsettin mi? Henüz değil. Ama ikinizi de yakında tanıtmak istiyorum. Bence harika geçineceksin. Bunu çok isterdim. Onun adı ne? Adı Maya. Ayrıca yürüyüş yapmakla ilgileniyor. Böylece birlikte bir açık hava gezisi planlayabiliriz. Yürüyüş kulağa eğlenceli geliyor. Her zaman biraz temiz hava ve egzersiz yapmak için hazırım. Mükemmel. Bunu bir grup gezisi yapabiliriz. Daha fazla,
Daha iyi. Kesinlikle. Bunun sesini beğendim. Sen ve Maya henüz herhangi bir yürüyüş parkuru keşfetmediniz mi? Henüz değil. Ama bu hafta sonu popüler bir parkura göz atmayı planlıyoruz. Kulağa heyecan verici geliyor. İstersen katılmayı çok isterim. Kesinlikle. Ne kadar çok arkadaş olursa, macera o kadar iyi olur. Harika bir gün olacak. Maya ile tanışmak ve doğada iyi bir arkadaşlığın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 7. Promosyon kutlaması. Anna, terfi ettiğini duydum. Nasıl hissettiriyor? Harika hissettiriyor John. Hiç beklemiyordum. Peki ya sen? Senin adına çok heyecanlıyım. Terfi etmenize ne katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz? Sıkı çalışmamın ve ekip çalışmamın gerçekten karşılığını aldığını düşünüyorum. Takım çalışması sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. İşbirliği genellikle daha iyi sonuçlara yol açar. Unutulmaz ekip projeleri var mı? Evet, yakın zamanda zorlu bir projeyi birlikte tamamladık. Yoğun ama ödüllendiriciydi. Kulağa harika geliyor. Herhangi bir engelle karşılaştınız mı? Kesinlikle. Sıkı teslim tarihlerimiz ve bazı beklenmedik sorunlar yaşadık. Benzer durumlarla nasıl başa çıktınız? İletişime odaklanıyorum. Herkesi bilgilendirmek çok yardımcı olur. Harika yaklaşım. Zor zamanlarda takım moralini korumak için ipuçlarınız var mı? Küçük kazançları kutlamaya inanıyorum. Motivasyonu artırır. Bu akıllıca bir fikir. Bunu ekibimde uygulamalıyım. Başka stratejiler var mı? Açık geri bildirimi teşvik etmek de yardımcı olabilir. Güven oluşturur ve işbirliğini geliştirir. Buna bayılıyorum. Güven her takımda çok önemlidir. Liderlik stilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Destekleyici bir liderin olumlu bir ortamı teşvik ettiğini düşünüyorum. Liderlik tarzınız nedir? İşbirlikçi bir yaklaşımı tercih ederim. Herkesi güçlendirir. Hiçbir takıma liderlik ettiniz mi? Evet, bir proje lansmanı sırasında bir kez. Zorlu ama ödüllendiriciydi. Bu deneyimden ne öğrendiniz? Adaptasyonun önemini öğrendim. Her durum benzersizdir. Kesinlikle. Şimdi daha fazla sorumluluk üstleneceğim için heyecanlıyım. Bir sonraki hedefiniz nedir? Becerilerimi daha da geliştirmek istiyorum. Belki bir liderlik kursu almak istiyorum. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Sürekli öğrenme başarının anahtarıdır. Kesinlikle. Kariyerlerimizin bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Seyahat zorlukları. Hey Anna, seyahat ederken hiç zorluklarla karşılaştın mı? Merhaba John. Evet. İşleri zorlaştıran bazı dil engelleri vardı. Hayal edebiliyorum. Bu durumları nasıl yönettiniz?
Çeviri uygulamaları kullandım. Bu çok yardımcı oldu. Ama bazen mükemmel değildi. Bu doğru. Teknoloji bir can kurtaran olabilir. Ancak sınırları vardır. Kesinlikle. Bir keresinde yemek sipariş etmeyi denedim ve tamamen farklı bir şeyle sonuçlandım. O hayır. Sonunda ne oldu? Hiç duymadığım bir yemekti ama şaşırtıcı bir şekilde lezzetliydi. Bu bir gümüş astar. Başka unutulmaz zorluklar var mı? Evet, yabancı şehirlerde toplu taşıma araçlarında gezinmek kafa karıştırıcı olabilir. Kesinlikle. İşaretler farklı bir dilde olabilir. Bu da zorluğa katkıda bulunur. Doğru. Yerlilerden sık sık yol tarifi soruyorum. Genellikle çok yardımcı olurlar. Bu harika bir strateji. Yerlilerle etkileşim kurmak ödüllendirici deneyimlere yol açabilir. Ders 9. Ameliyat sonrası planlar. Anna, ameliyattan iyileştiğini duydum. Nasıl hissediyorsun? John, daha iyiyim. Kolay değildi ama iyileştim. Peki ya sen? Umarım sakin oluyorsundur. İyileşmeniz için eğlenceli planlarınız var mı? Şovları aşırı izliyorum. Şaşırtıcı derecede eğlenceli. En son favorin nedir? Bir gerilim dizisini yeni bitirdim. Tahmin etmemi sağladı. Gerilim filmlerini sever misin? Bazen, iyi bir kahkaha için komedileri tercih ederim. Seni en çok güldüren nedir? İyi bir kelime oyunu. Çok sevimsizler ama yardım edemem. Peki ya sen? Alaycı mizah. Beni çatlatıyor. Hiç stand-up komedisini denediniz mi? Bir kere. Korkmuştum ama sonunda onu sevdim. Hiç dener misin? Belki. Doğru kalabalıkla. Bir şans verebilirim. Açılış şakanız ne olurdu? Bilim adamları neden atomlara güvenmiyor? Çünkü her şeyi uyduruyorlar. Ne düşünüyorsun? Klasik. Onu seviyorum. Kurtarma hedefiniz nedir? Her zamanki halime geri dönmek için. Rutinimi özlüyorum. Peki ya sen? Yürüyüşe geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu benim en sevdiğim egzersiz. Egzersiz rutininiz var mı? Koşu yapmaktan hoşlanırım. Aklımı temizliyor. İyileşmenin ne kadar süreceğini düşünüyorsun. Sadece birkaç hafta. Günleri sayıyorum. İyileştiğinde yapacağın ilk şey nedir? Arkadaşlarla büyük bir akşam yemeği. Sağlığı kutlayacağım. Ders 10. Hafta sonu planları. Hey Anna, hafta sonu için sabırsızlanıyorum. Planın var mı? Merhaba John. Benim için eğlenceli ve rahatlatıcı bir hafta sonu olacak. Kulağa mükemmel geliyor. Ne sıraladın? Yerel bir sanat fuarını ziyaret etmeyi ve canlı müziğin tadını çıkarmayı planlıyorum. Kulağa heyecan verici geliyor. Sanat fuarlarını seviyorum. Çok canlı bir atmosferi var.
Evet, yerel sanatçıların yaratıcılığını görmekten zevk alıyorum. Sanatı sever misin? Yaparım. Sanatın nasıl bir hikaye anlatabildiğini veya duyguları uyandırdığını takdir ediyorum. Kesinlikle. Kendini ifade etmenin harika bir yolu. Peki ya sen? Yeni bir yürüyüş parkuru denemeyi düşünüyorum. Doğa çok ferahlatıcı. Kulağa hoş geliyor. Yürüyüş, gevşemek ve doğa ile bağlantı kurmak için harika bir yoldur. Kesinlikle. Dışarıda vakit geçirdikten sonra kendimi her zaman şarj olmuş hissediyorum. Burada da aynı. Hafta sonu deneyimlerimizi sonradan paylaşmayı planlayalım. Harika fikir. Sanat fuarındaki maceralarınızı duymak isterim. Ders 11. Bilgi değişimi. Anna, farklı konuları sık sık tartışmamızı seviyorum. Seni en çok ne büyülüyor? John, psikoloji ilgimi çekti. İnsanları anlamak çok aydınlatıcı. Bu harika bir alan. Son zamanlarda ilginç kitaplar okudunuz mu? Evet, Daniel Kahneman'dan düşünmek, hızlı ve yavaş. Akıl almaz. Bunu duydum. En büyük paket servisiniz neydi? Düşüncemizin sezgisel ve kasıtlı olmak üzere iki sisteme nasıl bölündüğüyle ilgilidir. Büyüleyici. Bu konsepti daha fazla keşfetmeyi çok isterim. Başka ne sizi büyülüyor? Ayrıca sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmekten de zevk alıyorum. Geleceğimiz için çok önemli. Kesinlikle. Sürdürülebilir yaşamak için hangi adımları atıyorsunuz? Plastik kullanımını azaltmaya ve özenle geri dönüştürmeye çalışıyorum. Küçük değişiklikler sayılır. Gerçekten yapıyorlar. Yeniden kullanılabilir torba ve şişeler kullanmaya başladım. Bu mükemmel. Her küçük çaba gezegenimize yardımcı olur. Çabalardan bahsetmişken, bu konularda konuşan herhangi bir uzman gördünüz mü? Evet, iklim değişikliği ile ilgili bir web seminerine katıldım. Göz açıcıydı. Bir dahaki sefere sana katılmayı çok isterim. Bilgiyi paylaşmak çok zenginleştiricidir. Ders 12. İçten konuşmalar. Anna, farklılıklara rağmen biriyle güçlü bir bağ hissettin mi? Evet, John. Duyguların arka planları nasıl aşabileceği ilginç. Kesinlikle. Bununla ilgili deneyiminiz nedir? Bir zamanlar tamamen farklı bir kültürden biriyle arkadaş oldum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Bu çok güzel. Empatinin boşlukları doldurduğuna inanıyorum. Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Ara sıra, birbirlerinin bakış açılarını anlamak zor olabilir. Doğru. Ama ortak bir zemin bulduğunuzda ödüllendirici. Kesinlikle. Daha derin konuşmalara kapılar açar. Ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Tamamen yeni bir dünyayı keşfetmek gibi. Evet. Ve hayatımızı beklenmedik şekillerde zenginleştirir.
Bu bağlantıyı kurmak için hiç kişisel hikayeler paylaştınız mı? Kesinlikle. Deneyimleri paylaşmak bağlar yaratır. Bu güçlü. Güvenlik açığının genellikle daha güçlü bağlantılara yol açtığını buldum. Kesinlikle. İnsanlığımızı gösteriyor. Hepimiz düşündüğümüzden daha çok benziyoruz. Bu rahatlatıcı bir düşünce. Bu bağlantıları geliştirmeye devam edelim. Ders 13. Oyun gecesi eğlencesi. Anna, hiç masa oyunu gecesi düzenlemeyi düşündün mü? Kesinlikle, John. Masa oyunları insanları bir araya getirmenin harika bir yoludur. Gerçekten eğlenceli bir atmosfer yaratıyorlar. En çok hangi oyunlardan hoşlanıyorsun? Catan ve Ticket de iyi seviyorum. Hem strateji hem de şans gerektirirler. Harika seçimler. Codenames hayranıyım. Takım çalışması ve kahkaha için mükemmeldir. Codenames çok eğlenceli. İpuçları komik olabilir. Son zamanlarda oynadın mı? Evet, sadece geçen hafta. Birbirimizin ipuçlarını tahmin etmeye çalışırken çok eğlendik. Bu bir isyan gibi geliyor. Karışıma biraz atıştırmalık eklememiz gerektiğini düşünüyor musun? Kesinlikle. Atıştırmalıklar tüm deneyimi yükseltir. Ne tavsiye edersin? Patlamış mısır ve parmak yemekleri her zaman popülerdir. Peki ya içecekler? Bence soda ve bazı eğlenceli kokteyller enerjiyi yüksek tutabilir. Evet, temalı bir içecek eğlenceli olabilir. Masa oyunu kokteyli için herhangi bir fikrin var mı? Ananas suyu ve Hindistan ceviziyle bir catan kokteyline ne dersiniz? Kulağa lezzetli geliyor. Bu oyun gecesi için şimdiden heyecanlıyım. Ben de. Bir tarih belirleyelim ve bazı arkadaşlarınızı davet edelim. Mükemmel. Herkesi heyecanlandırmak için eğlenceli bir davet oluşturacağım. Bekleyemem. Kahkaha ve dostça yarışma dolu bir gece olacak. Ders 14. Sanatsal ifadeler. Anna, Giorgiatti'ni duydun mu? Evet, Kızılderili hayatını belgeleyen ilk sanatçılardan biriydi. Değil mi? Kesinlikle. Resimleri o dünyaya çok canlı bir bakış sağlıyor. Sanatın tarihi nasıl yakalayabildiğini büyüleyici buluyorum. Ondan en sevdiğin parça nedir? Buffalo Chase'e bayılıyorum. Çok dinamik ve enerji dolu. Bu parça gerçekten insanlar ve toprak arasındaki ilişkiyi sergiliyor. Öyle, Jacqueline'in çalışmaları da korumanın önemini vurgulamaktadır. Kesinlikle. Kültürlerini belgelemeye olan bağlılığı takdire şayan. Çalışmalarının yer aldığı herhangi bir sergiyi ziyaret ettiniz mi? Henüz değil. Ama çok isterim. Bence şahsen deneyimlemek inanılmaz olurdu. Kesinlikle. Fırça işlerini ve renkleri yakından görmek harika olmalı. Modern sanatçıların mirasından ilham aldığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle.
Birçok çağdaş sanatçı kimlik ve kültür temalarını araştırıyor. Geçmişi onurlandırırken sanatın nasıl geliştiğini görmek harika. Kesinlikle. Yaklaşan sergilere göz kulak olalım. Ders 15. Sakin konuşmalar. Anla, özellikle duygular yükseldiğinde sorunları ele almanın zor olabileceğini fark ettim. Kesinlikle, John. Bazen önemli konuları tartışmak için sakin bir zaman bulmak daha iyidir. Doğru. Bu konuşmalar için nasıl huzurlu bir ortam yaratırsınız? Genellikle yürüyüşe çıkmayı veya sessiz bir kafe bulmanızı öneririm. Peki ya sen? Evde rahat bir ortamı tercih ederim. Belki arka planda biraz sakinleştirici müzikle. Kulağa hoş geliyor. Rahat bir ortamda duyguları ifade etmek daha kolaydır. Kesinlikle. Hiç iyi sonuçlanan zor bir konuşma yaptınız mı? Evet, bir keresinde bir arkadaşımla bir yanlış anlaşılma hakkında konuştum ve bağımızı güçlendirdi. Bu harika. Açık iletişimin çatışmaları nasıl çözebileceği şaşırtıcı. Gerçekten öyle. Bu tartışmalarda zamanlamanın büyük bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Doğru anı seçmek tüm farkı yaratabilir. Katılıyorum. Sörf yaparken dalgayı yakalamak için mükemmel anı bulmak gibi. Harika bir benzetme. Zamanlama her şeydir. İster sörf ister sohbette. Ders 16. Fiyatlandırma içgörüleri. Anna, konuştuğumuz otelin fiyatlarını kontrol ettin mi? Evet, yaptım. Gecelik yaklaşık $100 ücret alıyorlar. Bu makul görünüyor. Bu fena değil. Sundukları olanaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir havuzu ve ücretsiz kahvaltıları var. Ki bu bir artı. Ücretsiz kahvaltı her zaman bir kazançtır. Sabahları zaman kazandırır. Kesinlikle. Yakında rezervasyon yapmamız gerektiğini düşünüyor musun? Evet, tarihler yaklaştıkça oranlar artabilir. İyi nokta. Müsaitliği kontrol edeceğim ve bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakarım. Bir plan gibi geliyor. Erken kalışımızı güvence altına almak harika olurdu. Kabul ettim. Ayrıca, faaliyetlerimizi planlamak için bize zaman verir. Biz oradayken yapılacak şeyler listenizde neler var? Yerel pazarları keşfetmeyi ve sokak yemeklerini denemeyi çok isterim. Kulağa lezzetli geliyor. Ben mutfak maceralarından yanayım. Ders 17. Hasta planlaması. Anna, yaklaşan etkinliğimizi planlama çabalarınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim John. Mükemmel olduğundan emin olmak istiyorum. Zaman çizelgesi nasıl görünüyor? İyi gidiyor. Ama bence en iyi seçenekleri bulmak için zaman ayırmalıyız. Kesinlikle. Acele etmek hatalara yol açabilir. Sizin için en önemli husus nedir? Benim için bu konuk deneyimi. Herkesin hoş karşılanmasını ve meşgul olmasını istiyorum.
Bu harika bir odak noktası. Bence eğlence ve yemek büyük bir rol oynayacak. Kesinlikle. Ne tür faaliyetler içermemiz gerektiğini düşündünüz mü? Etkileşimi teşvik etmek için oyunlar ve belki bir grup etkinliği düşünüyordum. Kulağa mükemmel geliyor. Canlı bir atmosfer yaratacaktır. Evet, oynayabileceğimiz oyunlar için fikir toplamaya başlayacağım. Harika. Ve herkesin zevkine hitap edecek çeşitli yiyeceklere sahip olduğunuzdan emin olalım. Kesinlikle. Diyet kısıtlamalarını karşılayan seçeneklerin bir listesini derleyeceğim. Harika. Birlikte herkesin hatırlayacağı bir etkinlik yaratacağız. Ders 18. Yaz maceraları. Anna, yaz etkinliklerini düşünüyordum. Tekne gezmekten hoşlanır mısın? Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımın ebeveynlerinin tekneleri var. Bu yüzden bazen gezintiye gideriz. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Favori bir tekne gezintisi yeriniz var mı? Evet, yakınlarda berrak su ve çarpıcı manzara ile güzel bir göl var. Gölleri seviyorum. Suyun üzerindeyken genellikle ne yaparsınız? Yüzeriz, balık tutarız ve bazen kıyıda piknik yaparız. Peki ya sen? Ben de balık tutmaktan zevk alıyorum. Bir satır atıp beklemek çok rahatlatıcı. Tamamen. Koşuşturmadan küçük bir kaçış gibi. Kaçışlardan bahsetmişken, bazı arkadaşlarım hafta sonları kulübelerine gidiyor. Kulağa pastoral geliyor. Kulübelerinde ne yapıyorlar? Yürüyüş yaparlar, kayak yaparlar ve geceleri şenlik ateşinin tadını çıkarırlar. Gevşemek için harika bir yol. Şenlik ateşleri en iyisidir. Ateşin etrafında oturmanın büyülü bir yanı var. Katılıyorum. Ayrıca kavurma şekerlemeleri eğlenceye katkıda bulunur. Favori bir semores tarifiniz var mı? Klasik çikolata ve graham krakerleri benim için işe yarıyor. Basit ama lezzetli. Klasiklerle yanlış gidemez. Bir ara birlikte bir gezi planlamalıyız. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hadi abone olalım. Beğenelim ve kanallarımızı ve videolarımızı paylaşalım.